Selamlar. Bugün sizi alıp kadim öykülerle dolu inanılmaz zengin bir dünyaya, yani Türk mitolojisine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyorum. Bu efsaneler bir toplumun hayal gücünün ve inançlarının temellerinin nasıl atıldığını bize öyle güzel gösteriyor ki. Eminim bu isimler bir yerlerden tanıdık geliyordur, değil mi? Tepegöz ve Gulyabani. Türk folklorunun en popüler, en çok bilinen karakterlerinden sadece ikisi. Ama inanın bana, bu dünyanın derinliklerinde çok daha fazlası var. Hadi gelin o gizemli dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. İşte bu söz bugünkü konumuzun neden bu kadar önemli olduğunu tek bir cümlede özetliyor aslında. Mitler sadece eski masallar değildir. Bir kültürün adeta DNA'sı, şifreleridir. Onları anladığımızda o kültürün kendisini anlamış oluruz. Kozmik yolculuğumuza en tepeden, gökyüzünden başlıyoruz. Evreni yöneten, iyiliği ve kötülüğü temsil eden o büyük güçlerle, yani mitolojik tanrılarla tanışmaya ne dersiniz? Bu tanrılar eski Türklerin dünyayı nasıl gördüğünü anlamamız için bize harika ipuçları verecek. Ve işte karşınızda her şeyin başlangıcı. Pantheon'un en tepesindeki isim Kayrahan. O öyle sıradan bir tanrı değil, tanrıların en büyüğü. Dünyayı yaratan, evrenin yüce mimarı, her şeyin merkezinde duran ve kaderi elinde tutan güç olarak kabul ediliyor. Tabii Kayrahan yalnız değil. Onun 3 tane güçlü oğlu var ve her biri kozmosta farklı bir görev üstleniyor. Ülgen iyilikten sorumlu, hemen babasının bir alt katında. Kızagan gücü ve savaşı temsil ediyor. Mergen ise akıl ve bilgeliği. Gördüğünüz gibi gökyüzü bile katman katman bir hiyerarşiye sahip. Ve işte geldik mitolojinin en temel, en klasik çatışmasına. İyi ile kötünün savaşı. Bir tarafta gökyüzünün efendisi, iyilik tanrısı Ülgen var. Diğer yanda ise yaratılışa burnunu soktuğu için yer altının en dibine sürülmüş olan karanlıklar tanrısı Erlik. Bu ikilik evrendeki denge ve kaos arasındaki o bitmek bilmeyen mücadeleyi anlatıyor aslında. Tabii ki Pantheon sadece bu büyük isimlerden ibaret değil. Gündelik hayatın içinde diğer tanrı ve tanrıçalar da var. Mesela doğurganlığın simgesi Umay, doğum yapan kadınları koruyan Kübey Hanım ve evin ve ateşin, ocağın kutsal ruhları Odana ve Odata. Hepsi yaşamın bir parçası. Şimdi bu göklerdeki o görkemli dünyadan yavaşça yeryüzüne inme zamanı. Yani mitolojinin ölümlülerin dünyasıyla, doğayla, hayvanlarla nasıl iç içe geçtiğini göreceğimiz o sihirli alana giriyoruz. Türk mitolojisinde hayvanlar bugün bildiğimiz hayvanlardan çok daha fazlası. Hepsinin bir anlamı, bir sembolü var. Kurt deyince akla güç ve birlik geliyor. Yılansa tam tersi, kötülüğün ve yeraltı dünyasının bir simgesi olarak görülüyordu. Tilki kurnazlığı temsil ederken köpek de ilginç bir şekilde kurdun tam zıttı, yani zayıflığı simgeliyor. Şimdi size her evde yaşadığına inanılan bir ruhtan bahsedeceğim. Bay Chuha. Düşünsenize, sizinle birlikte yaşayan, göremediğimiz ama varlığını hissettiğiniz yaramaz bir ev arkadaşı. Bay Chuha'nın da kendine göre huyları var. Mesela temiz evleri hiç sevmiyor. Dağınıklıktan hoşlanıyor ve sakın onu kızdırmayın, yoksa tabak, çanak ne varsa kırıp döker. Hani bugün izlediğimiz korku seansı gibi filmler var ya, işte o filmlere ilham veren o evdeki tekinsizlik hissi aslında bu tür kadim inanışlardan geliyor. İlginç değil mi? Şimdi atmosferi biraz daha karartalım. Yolculuğumuzun en karanlık, en tüyler ürpertici kısmına geldik. Efsanelerin en korkunç varlıklarıyla tanışmaya hazır olun. Çöllerin ve ormanların derinliklerinde gizlenen ne varsa şimdi ortaya çıkacak. Ve işte o meşhur canavar Tepegöz. Kılıcın işlemediği, okun delmediği bir deriye sahip. Tek gözlü bir dev. Yenilmez gibi görülüyor. Ama her büyük gücün bir zayıf noktası vardır, değil mi? Onun zayıf noktası da en büyük gücü gibi görünen tek gözü aslında. Sırada Gulyabani var. Issız dağların, çöllerin kabusu. Upuzun boyu, kıllarla kaplı bedeniyle zaten yeterince korkutucu, ama onu asıl ürkütücü yapan ne biliyor musunuz? Tıpkı bir insan gibi konuşabilmesi. Bu durum onu çok daha gizemli ve tekinsiz kılıyor.
Şimdi sırada çok ilginç bir inanış var. Çarşamba karısı. Adı üzerinde çarşamba geceleri ortaya çıkan bir cadı. Ve takıntısı ne? Efsaneye göre çarşamba günü yeni bir işe başlarsanız çocuğu alıp götürdüğüne inanılıyordu. Neden çarşamba? İşte orası tam bir muamma. Arçuha ise adeta doğanın intikam meleği. Bir ormanın ruhu. Eğer onun evine yani ormana saygısızlık ederseniz peşinize düşüyor. Ama asıl silahı duyduğunuz an sizi öldürebilecek kadar korkunç olan çığlığı. Ve son olarak Erbuke, yarı insan, yarı yılan bir varlık. Üst tarafı insan, belden aşağısı ise yılan. Pek çok mitolojide benzerlerini gördüğümüz melez yaratıklardan biri. Bu arada bunun dişi olanına da işbüke deniliyor. Bugün hikayemizi bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Tüm bu anlattığım efsanelerden hangisinin izleri sizce bugün hala aramızda? Belki bir batıl inançta, belki bir deyimde, belki de gece duyduğumuz bir seste. Ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ayrıca videoların ve serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merakla, bilgiyle ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.